Merhaba herkese. Bugün Filistin'in de son 4. günümüzdeyiz. Allah nasip ederse bu akşam dönüş yapıyoruz. Sabahın ilk saatlerinde ilk ziyaretimi bugün dünyanın en çok merak edilen yeri olan biz Müslümanların Burak Duvarı dediğimiz Yahudilerin de ağlama duvarı dediği yere geldik. Burayı gerçekten çok merak ediyordum. Tabii ki de buraya ağlamaya gelmedik. Yani hani Yahudilerin inandığı yere ne yapıyorsunuz diye yadırgamayın. Çünkü ben tabii ki de Yahudi değilim. Yahudiler gibi de ağlamaya gelmedim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin miraca çıktığı gece Burak'ını buraya bağladığı için biz buraya Burak Duvarı diyoruz. Tabii ki bizim Müslümanlığımız, İslamiyet'imizde de bu duvarın ya da bu mevkinin bir değeri vardır. Bazen işte kendini bilmez takipçilerin gıcıklık olsun diye muhalefet yapıyor. Bugün mübarek cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Cuma namazına son bir saat kaldı. Önce burayı ziyaret ediyorum. Ondan sonra da cumaya geçeceğiz inşallah. Burada genç kızımız duvarda başlamış bu köşede bir yerde dua etmeye. Resim çekiliyor diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar kimse bana bir şey demedi. Yasak masaktır diye. Henüz ağlayanı da görmedim daha ama. Bir de şöyle bir şey varmış. Şimdi fark ettim. Yahudilik dini bizim İslamiyet'e çok yakın bir din. Yani birçok yerde haremlik selamlık olduğunu gördüm. Ve ağlama duvarında da olduğunu şimdi fark ettim. Burası bayanlar bölümüymüş. Gördüğünüz gibi sadece bayanlar var. Şu beyin olduğu tarafta yani şu duvarın arkası da erkeklere ait. Birbirlerini kesinlikle görünmüyorlar. Nasıl ağlıyorlar acaba? Merak ediyorum. Ağlıyorlar mı acaba? Yüzünü duvara dayamışlar. Bir şeyler okuyorlar. Artık dilekleri neyse onu kabul olması için. Bir de duvara bir kağıt sıkıştırıyorlar. Anladım. Yani şurada. Neredeydi ya? Şurasıydı galiba. Beyaz elbiseli bayanın olduğu yerde bir şeyler satılıyordu. Sanırım orada dilek satılıyor. Hani şeyde de var. Bir de bir şey daha fark ettim. Giderken arka arkaya gidiyorlarmış. İlginç bir bilgi daha. İlginç bir bilgi daha. Bu bilinçsiz benim gibi. Bu da bilinçsiz benim gibi. Normalde dileğin kabul olması için arka arkaya gitmek lazımmış. Ama nereye kadar gidiyorlar acaba? Onu merak ettim. Belirli bir sınırı var mıdır sizce? Ben bilmiyorum ama herhangi bir çizgi görmüyorum. Neler öğreniyoruz, neler. Ben şimdi bir şey daha merak ettim. Ya günde yüzlerce, binlerce, 1 milyon kişi diyorum hadi geldi buraya. O kağıtları nereye sıkıştırıyor? Kaç kişinin kağıdı oraya alınabilir ki? Acaba yere dökülüyor mu? Yani yere dökülen varmış. O ne oldu? Akşama alacaklar, çöp atacaklar herhalde. Boyu uzun olanlar ta yukarıya kadar sokmuşlar. Herhalde bir 2-25 santimlik insan. Bayağı yukarı hem de atmışlar, koymuşlar, sokuşturmuşlar. Acaba bir şey mi çıkar? Ya burası bayan bölümü, bir de bu bayanlar buraya ne kadar çıkabilir ki? Erkek bölümünü
tahmin edebiliyorum. Boyu çok uzun erkekler olduğu için o kadar yüksek koyabilirler de. Yani şu 3 metrelik yere o bayan nasıl öyle sokmuş? Kadın mı, kız mı, her neyse, bayan mı? Burada dua etmek için de böyle sandalyeler koymuşlar. Kitapları koymak için ne deniliyordu buna ya? Şimdi dilimin ucunda ama çıkartamadım. Koymuşlar. Ayakta sallana sallana dua ediyor. Ay bir tane bebek varmış burada. Şurada galiba yukarıdan balkondan mı bakılıyor? Bir şey yapılıyor mu? Oraya da girmek istiyorum şimdi, merak ettim orayı da. Ay ben çok meraklıyım ya. Kudüs'e ilk geldiğimizin ikinci günü şu karşıda olan insanların karşıdaki insanların olduğu bir yerden bakmıştık buraya. Çok güzel bir manzarası var buranın. Yani aşağısı değil, sadece etrafında da çok güzel gözüküyor. Mescid-i Kubbe bile yani çok güzel gözüküyor. Dua etmek için kitaplıkları da buradaymış. Buradan acaba kitapları, yani dini kitap ama hani Kur'an gibi gözüküyor ama şey böyle farklı farklı desenleri, farklı farklı ciltleri var. Acaba dil mi farklı? Hani Fransızlar gelip Fransızca okusun, İngilizler gelip İngilizce okusun, ne bileyim, Almanlar Almanca, acaba Japoncası var mı? Görsem merak edeceğim ve resmen çekeceğim ama seçemiyorum. Cuma vaktinde kilise çanları çalıyor. Sanırım bir yarım saat sonra da ezan çalacak ama bir de evet, ezan dedim de şimdi aklıma geldi. Burada bugün 4. günümüz, 4 gündür hiç ezan sesi duymuyoruz. Yani otelimizde, sokakta, caddede, hiçbir yerde duymuyoruz. Sadece Mescid-i Aksa'nın meydanındaysan böyle duyuyorsun. Yani o da böyle bizim Türkiye'deki gibi kulakları çınlatacak bir ses değil. Yani bir bahçe içinde ne kadar duyabiliyorsan o kadar duyabiliyorsunuz. Şöyle 2 sokak ya da 2 cadde öteye gidin, kesinlikle 5 vakit zamanda duymuyorsunuz, yani ezan sesi yok. Ne kadar kötü bir şey ya. Oralarda oturan insanlar ezansız yani. Demek ki herhalde telefonla bir şeyleri ayarlıyorlar galiba. Bir de Mescid-i Aksa'nın içinde, Mescid-i Kubbe'nin içinde yani sabahtan akşama kadar hiç ayrılmıyorlar. Sanırım bir 10-12 saat kendilerini Mescid-i Aksa'ya vermişler. Yani oraya sahip çıktıklarını göstermek için. İçeride dua ediyorlar, 5 vakit namazlarını orada kılıyorlar, hatim indiriyorlar, sohbet ediyorlar. Biz her vakit oraya gittiğimizde hiç boşaldığını görmedik. Sürekli bayanlar, yani biz kadınlar bölümüne gittiğimiz için kadınlar bölümünde sürekli bir sohbet var, sürekli bir gruplaşma var. Yani grup öyle bir grup olup da şöyle bir dolanalım da şurayı boş bırakalım değil. Nasıl diyeyim, 5 metrede bir şey var. Grup var, sohbet grubu ya da Kur'an grubu. Genelde kadınlar çocuklara ders veriyor. Yani çok değişik bir duygu buralar ya. Neyse şimdilik bu kadar. Birazdan kamerayı bırakacağım ve kendim de biraz gezeyim sizden önce. Görüşürüz.